Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle kız bebekler için hırka çalışması yapacağız. İpim bebe ipi. Ben bir önü hazırladım. Bakın bu şekilde uç kısımları fırfırlı olacak. Ve üst kısmı da saç örgüsü. Şimdi örneğimize başlamadan önce şurada sayıları söyleyeceğim. Arkamız 137. Kol ve önümüz 77 ilmek. Buradaki fırfırların yapımı hep aynı. Aynı şekilde yapacağız. Sadece sayılarımız farklı. Bu arada şiş numaramda 3,5. Bu fırfırı yaptıktan sonra bu hırkaları nasıl büyütüp küçülteceğimizi de söyleyeceğim arkadaşlar. Önce şu fırfır kısmının çalışmasını yapalım. Başta ve sonda 2 ilmeğimiz hep haroşa olarak devam edecek. İlmeğimizi attık. Burası hırkamızın, örgümüzün arka tarafı. 1 2 ilmek, bu haroşa örgüsü olacak. Ben şu ekranı da şöyle biraz boşaltayım. Şimdi 13 tane ters ilmek örüyoruz. On üç ilmeğimizi ters ördük. Şimdi ipimi çeviriyorum. Arada 2 ilmek ters. Düz örüyorum. Ön yüzde ters olacak bu 2 ilmek. Tekrar ipimi çevirdim. Yine 13 ilmek ters örgü. On üç. Tekrar ipimi çeviriyorum. 2 ilmek düz. Bu sırayı 13 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 13 tane ters ilmeği ördüm. Şu başta kalan 2 ilmeğim haroşa olarak devam edeceği için düz örgü olarak örüyorum. Şimdi asıl ön yüze geldik. Burada fırfırın yapımına başlayacağız. Birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğim haroşa. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek düz örüyorum. Yandaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 2 tane düz, ipimi çeviriyorum. 2 tane ters. Birinci dilimimiz bitti. Tekrar aynı işlemi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği şöyle sağa doğru kesiyorum. İkisini birlikte aldım ve 2 düz,
2 ters. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 9 tane düz örüyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Daha sonra 2 düz ve 2 ters örüyoruz. İki düz, 2 ters. Dokuz ilmek düz örüyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Ve dilimler arasında 2 düz ördükten sonra 2 tersimiz var. Sıranın sonunda 9 ilmek ördüm, kesmemi yaptım, 2 tane düz ördüm. Sıra sonunda 2 ters değil, bu 2 ilmeği de haroşa öreceğim için onları da düz örüyorum ve arka tarafına geliyorum. Yine 2 ilmeği düz örüyorum. Burası hep düz örerek haroşayı elde edeceğim. Şimdi ters tarafına geldiğimiz zaman bir sıra önce 13 ilmek örmüştük. Bu sıra 12 ilmeğimiz kaldı. On iki ilmek ters ördüm. İpimi çeviriyorum. Arada 2 ilmek düz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. 12 ilmek ters, 2 ilmek düz. Sadece sıranın sonunda 2 ilmeği düz örgü yaparak haroşa örgüsü elde edeceğiz. Orayı haroşayı tersten yapanlar bu sırada o 2 ilmeği de ters olarak örecek. Sıranın sonuna geldim. 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. Ön yüze geldik arkadaşlar. Yine 2 ilmek. Dediğim gibi bu hep haroşa olarak gidecek. Bir sıra önce 9 ilmek örüp kesme yapmıştık. Bu sıra 8 ilmek örüyoruz. Sekiz ilmek ördük. Zaten kestiğimiz ilmeğe geldik. Yine sağa doğru kesiyorum. 1 2 düz, ipimi çeviriyorum. 1 2 ters. Bu sıramızda 8 ilmek örüyoruz, kesiyoruz, 2 düz 2 ters yapıyoruz. Tekrar kestim. 1 2 tane düz ördüm ve 2 ters ilmeğime geldim. Arka tarafında arkadaşlar hep aynı şekilde gidiyor. Yani 2 ilmek haroşamı örüyorum.
Her sıra burada bir ilmek azalarak ters örgü yapıyoruz. 13, 12, şimdi 11 öreceğiz. Bundan sonra böyle 6 ters kalana kadar burası devam edecek. Yani birer birer azalacak ön tarafta kestiğimiz için. Şu anda 11 ilmeğimiz kaldı. Aralarda 2 düz. On bir ilmek ters 2 düz olarak sırayı tamamlayacağız. Tekrar ön yüze geldik. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Bir sıra önce 8 örmüştük. Bu sıra 7 ilmek örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine kesme işlemini uyguluyoruz. Ve 2 düz 2 tersimizi örüyoruz. Bunlar sabit. Kesmeden sonra mutlaka 2 düz ve 2 ters ilmeğimiz var. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sağa doğru kesmeyi yapıyorum. 2 ilmek düz. İpi çeviriyorum. 2 ilmek ters. Bakın hafiften çıkmaya başladı zaten örgümüz. Şimdi bu kesme işleminden önce ilk sıra 9 ilmek örmüştük. Daha sonra 8, 7, şu anda 7 ördük arkadaşlar bu sıra. Bir dahaki sıra 6 örüp keseceğiz. 5 örüp keseceğiz. 4 örüp keseceğiz. Burada 3 ilmek kalana kadar. 3 ilmek ör kes yaptığımız sıraya kadar devam ediyoruz. Üç ilmek ör kes 2 düz. Yani toplamda şu arada 6 ilmeğimiz var arkadaşlar. O sıraya kadar ördüm. Yani ön yüzde 6 ilmek düz, arka yüzde 6 ilmek ters. 6 ters 2 düzlerimiz var. Fırfırımız bitti. Görüntümüz şu şekilde. Bakın daha ortaya çıktı fırfırlarımız. Şimdi bir sıra 6 düz 2 ters 6 düz 2 ters olarak gideceğiz ve tersini geleceğiz. Yine 2 ilmek haroşamı örüyorum. 6 tane düz ilmeğimiz var. Bu sıra hiç artırma kesme yapmadan bir kere gidip geleceğiz. Altı tane düz, 2 tane ters. Evet, bu şekilde tamamlayalım. Arka tarafta da 6 ters 2 düz olarak öreceğiz. Arka kısmında şu şekilde. Sıranın başına geldiğimiz zaman saç örgüsüne geçeceğiz. Tekrar ön yüze geldik arkadaşlar. Fırfır kısmımız bitti. Yani bir sırada hiç artırma kesme yapmadan gittik ve sırayı tamamladık. Şimdi saç örgüsü kısmına geldik. Burada yine 2 ilmek haroşamızı örüyoruz. Bakın şurada bir 3 tane düz ilmeğimiz var sağa doğru giden. Bu 3 ilmek alta gelecek şekilde saç örgüsü yapacağız. 6 ilmeğimi çıkartıyorum.
Sondaki 3 ilmeği sağ şişime, ilk 3 ilmeği de sol şişime alıyorum. Görüntü şu şekilde. Tekrar bunları şişime takıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 ilmek olarak örüyorum. Aradaki 2 tersimi örüyorum. İpimi çeviriyorum. Yine bütün saç örgüleri aynı şekilde yapılıyor. Sondaki 3 ilmeği sağ şişime, ilk 3 ilmeği de sol şişime alıyorum. Yine 2 tersimi örüyorum. Eğer bu ilmekleri çıkarıp takmakta çok zorlanıyorsanız, hani direkt hepsini çıkarmadan, şöyle saç örgüsü aparatları var ama şöyle bir iğne daha rahat oluyor. Bakın, ilk 3 ilmeği alıyorum. Bunu önde tutuyorum. Daha sonra arkadaki 3 ilmeği alıyorum. Ve iğneye aldığım ilmekleri sol şişime geçiriyorum. Tekrar 3 ilmeği yerine aldım. Kalan 2 dilimi de yine saç örgüsünü yapalım. Arka tarafı arkadaşlar 2 haroşa, 6 ters 2 düz, 6 ters 2 düz ve sonu da 2 haroşa olarak geri geleceğiz. Evet, sırayı bitirdik. Şimdi arka tarafı birinci sıra olarak kabul ediyoruz. 5 sıra öreceğiz. Her saç örgüsü arası 5 sıra olacak. Bu ilk sıramız. Önceki haroşamı yapıyorum. Altı ters ördüm, 2 düz. Şimdi ön yüze geldik. İkinci sıramızı gideceğiz saç örgüsünden sonra. Fakat burada bir de ilik açacağız. İliklerimiz de bu saç örgülerinin ortalarında olacak. Yani önde bir bantımız yok. Hep saç örgüsü olarak gidecek. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi 6 düz ilmeğin ilk ikisini örüyorum. 1 2. Daha sonra bir tane ilmek doluyorum. Ve yandaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Yani şurada bir tane ilik yeri açmış olduk. 2 ters ve 6 tane düz.
Örgümüzün arka tarafındayız. Üçüncü sıramız, yani ters tarafı. Şu ilik yerini göstereceğim. Bakın. Şurada bir iliğimiz var. Bunu normal örüyorum. Burada bir deliğimiz çıkacak. Ve son 2 ilmeğim haroşa. Şimdi 4. sırayı ve 5. sırayı arka tarafını örelim. Tekrar saç örgüsü sırasına geleceğiz. Şu burma işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar tersten 1. sıra, 2. sıra düz, 3. sıra ters, 4. sıra düz ve 5. sırada ters olarak, yani arka tarafını örerek geldim. Şimdi 6. sıradayız. Tekrar burma yapacağız. Saç örgülerimiz hiç değişmeyecek. Saç örgüsünün burmasını yaptıktan sonra 5 sıra örüp tekrar yapacağız. 2 ilmek örüyorum. Buradaki 6 ilmeği çıkartıyorum. Bütün saç örgülerimiz aynı şekilde olacak. Tekrar 3 ilmeği yerine alıyorum. Arada 2 ters. Yine 6 ilmeği çıkardım. Pardon, yanlış taktık. Önce sondaki 3 ilmeği sağ şişimize, ilk 3 ilmeği de sol şişimize. Şimdi ilk yaptığımız saç örgüsünde şurada iliğimiz var arkadaşlar. Bu saç örgüsünde ilik açmayacağız. Yani 5 sıra öreceğiz. 6. sıra tekrar saç örgüsü yapacağız. Birinci saç örgüsünde ilik var. 2'de yok, 3'te var. 4'te yok, 5'te var. 6'da yok, 7. Saç örgüsünde ilik. 8'de yapmayacağız. 9'da ve 11'de olmak üzere 11 tane böyle saç örgülerimiz oluşana kadar devam edelim. Son iliğimi de yaptım arkadaşlar. Bakın. Birinci de açtım. İkinci de yok. Üçüncü de var. 4'te yok. 5'te var. 6'da yok. 7. 8'de yok. 9'da var. 10'da yok. Ve 11. saç örgümde iliği yaptım. Son iliğimi yaptım. Şimdi 4. sırasındayım bu örgümüzün. Ben şöyle bir de santim olarak vereyim size. Şöyle 13,5 santim geldi önümüz. Bu yaklaşık bir 4 ay ile 6 ay arası bebeklere çok rahat olacak bir ölçü. Hatta boyunu da vereyim. Şu anda 23,5 santim. Yaka kesmesiyle beraber 25 santim, 25-26 santim kadar olacak boyu da. Kol kesmedim. Çünkü zaten topladı saç örgümüz. Sadece omuz bırakacağım. Yani kol yerini kola göre ayarlayacağız. Şimdi burada bir de büyütmesini söyleyeyim. Bakın, bir dilimden sadece bir tane saç örgüsü çıkıyor. Bir dilimimizde 15 ilmekten oluşuyor. 2 tersiyle beraber 15 ilmekten oluşuyor. Eğer bunu daha büyütmek istiyorsanız, mesela bir saç örgüsü daha büyütmek istiyorsanız 15 ilmek.
2 tane koymak istiyorsanız 30 ilmek. 3 tane koymak istiyorsanız 45 ilmek. Yani bu enini ne kadar istiyorsanız verdiğim sayılara 15 ve katları olarak ilave ederek büyütebilirsiniz. Şimdi son iliğimi açtım. Bu 6. iliğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada yaka kesmesini yapacağız. İlk başta örerek keseceğim. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Birincinin içinden geçiriyorum. Birinci kesmemiz 2 3 4 5 6 7 ve bu da 8. ilmeğimiz. 8 tane kesme yaptım. Ve örneğime devam ediyorum. Tersini örerek tekrar yaka kısmına doğru geliyorum. Sonunda arkadaşlar şu 2 ilmeği böyle örmeyeceğiz. Şu ikisini birlikte alarak kesme işlemini uygulayacağız. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi ipimi şöyle çeviriyorum ki şurası düzgün olsun diye. 3 ilmek keseceğiz. Bir tane de arkada kestik. 4 ilmek kesilmiş olacak. İkisini beraber aldım. 1 2 3 ilmek kestim. Bu saç örgümüzü yapmayacağız. Bunu örüyorum. İki tersimi örüyorum. Ve yandaki 3 tane saç örgüsünü normal örneğimize devam ediyoruz. Tersinden yakaya doğru gelirken bu 2 ilmeği, sondaki 2 ilmeği yine kesiyoruz. Şöyle birlikte aldım. Tekrar ön yüze dönüyorum. Şu ilmeğimi düzeltiyorum. 1 2 ilmek kestim. Bir de arkada kesmiştik. 3 ilmek kesmiş olduk. Şimdi devam ediyorum yine örgüme. Sıranın sonuna geldiğim zaman şurada 2 ilmek düzüm kaldı. Hatta onu da ters örüyorum. Sondaki 2 taneyi yine kesiyorum. Bir ilmek kesmiş olduk. Geri dönüyorum. Bir ilmek de ön yüzden. Toplamda bir arkadan bir önden 2 ilmek de burada kesmiş olduk. Ve yine örgüme devam ediyorum. Son bir ilmeğimiz kaldı kesilecek.
Ve yine sondaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir ilmek kesmiş olduk. Ve ön yüzde de şöyle bir ilmek kesiyorum. Bakın buradaki saç örgüsünü yapmıyorum. Kalan 2 tane saç örgüsünü şöyle şu şekilde sondaki 2 taneyi yine örneğimi kuruyorum. Şimdi arka tarafını normal örüyorum arkadaşlar. Artık kesmemiz bitti. 6 tane ters, 2 düz ve 6 ters. Buradaki ilmeğimi de örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek omuzlarımızda kaldı. Şimdi bir sırada omuz tarafına doğru örüyoruz. Şimdi omuz kesmeye başlayacağız. İsterseniz bunu ikiye bölüp kesin, isterseniz 3 kere de kesin. Ben ikiye bölüp keseceğim. 23 ilmeğimiz vardı. 12 ve 11 olarak omuz kesmesini yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek kestim. Kalan 11 ilmeğimi örüyorum.
Ve sondaki 2 ilmeği mutlaka kesiyorum ki şu arası açık olmasın diye. Şimdi şişimdeki bütün ilmekleri bitiriyorum. Evet, bu ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Bakın yaka oyuntumuz da şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. saç örgünün yarısında omuz kesmesini yaptık. Şimdi diğer önü de hazırladım. Sağ parçayı arkadaşlar, yani önümüze koyduğumuz zaman bu sağ parçayı ön yüzden kesmeye başladık. Toplamda 19 ilmek kestik. 23 ilmek omuzlarımız için kaldı. Sol parçayı yaparken ters yönden kesmeye başlayacağız. Bakın örerek geldim. Şimdi ilk 8 ilmeği arkada keseceğiz. Hemen başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8. Artık örgüme devam ediyorum. Ve her ön yüze gelirken, yani yaka kestiğimiz yere gelirken şuradaki 2 ilmeği lütfen birlikte alın ki şu aralar muntazam çıksın. 8 kestik. Bir tane dönüşte keseceğiz. Tekrar 3. Gideceğiz, gelirken bir keseceğiz. Ön yüzde 2. Bu şekilde bir 19 ilmek kesilecek. 23 ilmek de omuzda kalacak. Evet arkadaşlar, ön parçalarımız bitti. Şimdi tam bitmiş bir boy ölçüsü vereyim ben. 27 santimi biraz geçti. Şimdi ön parçalarımız bittikten sonra arkanın fırfırını da aynı şekilde yapıyoruz. 137 ilmek arkaya başlıyoruz. Fırfırını yaptıktan sonra saç örgüsünde 74 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi bu 74 ilmeği yine 13 tane saç örgüsü olacak şekilde ördüm. Bunun omuz kesmesine geldiğimiz zaman da 23 ilmek sağ omuzda, 23 ilmek sol omuzda, 28 ilmek de ensede kalıyor. Şimdi önce bu 23 ilmeği bir kere bir öreceğiz. ...23 ilmeği ördüm. Şimdi geri dönüyorum.
Ve buradaki ilk ilmeği örüyorum. Şimdi aynı diğer önlerde yaptığımız gibi sıranın başına geldiğimiz zaman, yani omuz tarafına geldiğimiz zaman 12 ve 11 olarak kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi 12 ilmek kesiyorum. ...12 ilmeği kestim. Kalan 11 ilmeğimi normal örüyorum. Ve tekrar omuz tarafına gidiyorum. Ve burada da son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Kalan ilmeklerim, 10 ilmeğim kaldı. Onları kesiyorum ve omuz kesmemiz bitmiş olacak. Son ilmeğimi de bir kere örüyorum. Şimdi isterseniz burada ipinizi koparıp aşağı kısma bağlayabilirsiniz. Ya da ben hiç koparmadan aynı tığda yaptığım gibi şöyle şuradan ilmeğin kenarından ilmek çıkartıyorum ve buradaki ilmeği aşağıya doğru yürütüyorum. Bakın, bir ilmek çıkardım. Aşağıya inene kadar şöyle yan taraftan bir ilmek alıyorum. Diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane de şunun dibinden alalım. Bakın, şuradaki ipimizi şöyle aşağıya doğru indirdik. Şimdi ensede 28 ilmek keseceğiz. 23 ilmek diğer omuz için kalacak.
27 ve 28. ilmeğimi kestim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bir de şimdi var 23 ilmek. Şimdi bir sıra omuz tarafına gidip geleceğiz. Tekrar omuz tarafına gittiğimiz zaman 12 ve 11 olarak omuz kısmının kesmesini de bitireceğiz. Şimdi bir kere yaka tarafına doğru gidip tekrar omuz tarafına geliyoruz. Evet, bir sıra gittim ve geldim. Yani 2 sıra örmüş oldum. Şimdi yine önce 12 ilmek, on iki ilmek kestim. Kalan 11 ilmeğimi örüyorum. Şuradaki 2 ilmeği yine birlikte alalım. Pardon, yaka tarafı değil, omuz tarafında alacağız. Son 2 ilmeği birlikte aldım. Ve dönüşte de artık bütün ilmeklerimi kesiyorum. Evet, arkanın da yaka ense kesimlerini bitirdik. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunun da enini vereyim size. Şimdi böyle toplu gibi saç örgüsü topladığı için biraz şey duruyor. Şöyle açarak ölçeceğim. Çünkü giydirdiğimiz zaman şu şekilde duracak. ...24 santim... Hatta 24'ü biraz da geçti. 24-24,5 santim kadar oldu eni. Dediğim gibi büyütmek isteyenler 15 ilmek 15 ilmek ilave edebilirler. Kol için yine 77 ilmek başladım. Şu anda şişimde 42 ilmek kaldı. Şimdi saç örgüsü sırasındayım. Yine baştaki 2 ilmeğim haroşamı örüyorum. Şuradaki 6 ilmeği saç örgüsü yapacağım. Şuradaki ilmeğimi katlarını düzelttim arkadaşlar. 3. Arada 2 tane tersimiz ve tekrar 6 ilmeği
saç örgüsü. Yani kolda 5 tane saç örgümüz var. Önle kolun sayısına aynı başlıyoruz. Fakat kollarda sadece bir kere saç örgüsü yapacağız arkadaşlar. Kalan diğer saç örgülerini de tamamlayalım. Tekrar ön yüze gelelim. Şimdi bir kere burma işlemini yaptık ve tersini geldik. Kolda şimdi ilk iki haroşada 1, aradaki terste 2, buradaki terste 3, aradaki terste 4, şu aradaki terste 5 ve sondaki haroşada bir ilmek artıracağız. Toplamda 6 ilmek artırıp 48 ilmeğe çıkmış olacağız. Bundan sonra saç örgüsü yok arkadaşlar. Kol kısmını sadece düz örgü yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği bakın şöyle arkadan bir kere örüyorum. Çıkarmadan bir de önden. Aradaki 6 ilmeği örüyorum. Terslerime geldim. Şimdi bunları düz örgü yapacağımız için artık düz olarak örüyorum. İkinci ters ilmeğimi önce bir arkadan ve bir de önden örüyorum. İkinci artışımızı yapmış olduk. 6 tane ilmeği arada örüyorum. İlk tersimi örüyorum düz olarak. İkincisini önce arkadan hiç çıkarmadan bir de önden. İlk tersimi ördüm. İkincisini arkadan ve önden olmak üzere, yani bir ilmekten 2 ilmek çıkartıyoruz. Toplamda 6 ilmek artırmış olacağız. 42 ilmeğimiz vardı. 48 olarak kolu ve kol boyu olana kadar tamamlayacağız. 5. artışımı yaptım. Şimdi burada şu ikinci sondan bir önceki ilmekte yapalım. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi toplamda 48 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Bunu bu şekilde düz olarak kol boyu olana kadar devam edeceğiz. Ben diğer kolu tamamladım. Bakın düz örgü yaptım yani. Santim olarak ölçelim, kaç santim? 21,5 santim olarak düz örgü ördüm. Yani artırma, eksiltme yok arkadaşlar. Toplamda 42 sıra ördüm. Arka tarafı ters, ön tarafı da düz olacak şekilde. Bakın şöyle katlayalım. Şöyle isterseniz kol enini de vereyim. Dokuz santime yakın. Evet, bu kolumuzu da örüp bitirelim. Dikişlerine geçelim. Evet arkadaşlar, ben bir tarafının kolu ve bedenini diktim.
Şimdi diğer kolu ve bedeni beraber dikeceğiz. Kolunu şöyle ikiye katlıyorum. Pardon, önce şu önün omuzlarını dikeceğiz. Şu ön ve arka bedeni alıyorum. Şu şekilde bunu şu omuz kısmının dikişini yapalım. İster iğneyle dikin, ister benim gibi tığla arkadaşlar. Ben genelde tığ dikişini kullanıyorum. Şuradaki saç örgülerinizin ve terslerinizin kaymaması için şöyle tam karşılıklı olarak getirmeye çalışın. Şöyle kontrollü bir şekilde. Şöyle birbirine eşitleyerek dikiyorum ki saç örgülerimiz tam karşılıklı gelsin. Evet, gördüğünüz gibi terslerimiz ve saç örgülerimiz birbirine eşitlendi. Şimdi kolun dikişini yapacağız. Kolu tam şöyle ikiye katlıyorum. Orta noktasını buluyorum. Ve bunu tam şu omuzun orta kısmına, bakın ters yüzlerimiz birbirine bakıyor. Düz yüzlerimiz de birbirine. Şuraya hemen bir işaret koyuyorum. Daha sonra şuradaki haroşaları sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. haroşaya işaretimi koyuyorum. Bu buraya denk gelecektir. Ya şöyle ölçerek de koyabilirsiniz işaretinizi. Tekrar buradan da yine 17 tane haroşa sayıyorum. Oraya da işaretimi koydum. Şimdi kolları bitirirken zaten fazladan ip bırakıyoruz. Aynı iple dikmeye devam edeceğim. Şöyle kenarlarını düzeltiyorum arkadaşlar.
Bunu da çıkaralım. Evet, yarıya kadar diktik. Şimdi diğer yarısını da dikelim. Kol dikişimiz bitti. Şimdi bu kolu şöyle ikiye katlıyorum. Tam koltuk altından tutarak şu kol altında dikişini tamamlayalım. Şurada ipim bitiyor arkadaşlar. Oraya bir ip ekleyeyim. Kolu tam şu fırfır yerinin başladığı yere kadar şöyle karşılıklı dikeceğiz. Evet, şu kolumuzun dikişi de bitti. Şuraya kadar diktim arkadaşlar. Burayı önden dikeceğiz. Şimdi kolu ters çeviriyorum. Yani ön yüzüne çeviriyorum. Bakın benim elim çok rahat içine giriyor. Şimdi şu kol ağzındaki yeri, kolun başlama ipimiz var. Onu önden haroşaları birbirine dikeceğiz. İğneyi geçirdim. Şu kenarlarda ikişer ilmek haroşalarımız vardı. Onları şöyle birbirine karşılıklı gelecek şekilde şu ilkini iki kere dikelim arkadaşlar. Aynı yerden bir kere daha alıyorum. Şunu bir geçireyim. Şimdi bir şu kenardaki ilmeği, bir de karşısındaki ilmeği.
Şu kalıvazlarını şöyle dikiyoruz ki şurada bir görünen yer olacak arkadaşlar. Yani arkada fazlalığımız olmasın. Bir tane de şuradan geçiş yapıyorum. Kol altı dikişimiz de tamamlandı. Şimdi bu yanın dikişini de aynı kolda diktiğimiz gibi şöyle karşılıklı haroşaları birbirine denk getirerek tamamlayacağız. Bunda yine etek ucundaki ipi kullanıyorum. Eğer burada ipiniz kalmadıysa ip ilave edebilirsiniz. Başlarken ilk iki ilmekleri hep birer kere daha alın arkadaşlar. Şu tam etek ucu. Daha sonra bir ondan bir de karşısındaki ilmekten alarak yan dikişimizi de tamamlayalım. Bütün dikişlerimiz bitti. Bakın çok cici bir hırkamız oluyor. Şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hani bu ilmekleri büyütüyorsanız yakada omuzları çok fazla bırakmayın. Yani biz 23 ilmek bırakmıştık. Mesela 3 yaşa 4 yaşa kadar en fazla 30 ilmek falan bırakın. Geri kalan sayıyı yakada bölüştürün. Yani 10 ilmek kesmeyle başlayın mesela. 7 kesin, 5 kesin. O arada yakaya verin. Çünkü yakada toplayabilirsiniz. Fakat omuzlarınız çok fazla geniş olmasın. Şimdi yakada bir de fırfırın hesaplamasını tekrar söyleyeyim. Bir dilim 15 ilmekten oluşuyor. Yani bizim önlerimizde dilim vardı. 15'te 5 çarpıyorsunuz. 2 ilmek de kenar ilmeği ilave ediyorsunuz. Yani 150 ilmek yapacağınız bir şeyde 10 dilimde mesela 152 olarak başlayacaksınız. Şimdi yakadan da ilmek alacağız. Şuradan şu kenardan başlayacağız. Diğer kenara kadar ilmeğimizi alacağız. Şimdi hemen şu ön yüzeye ipimi bağlıyorum. Ve bir tane de aynı yerden bir ilmeği çıkartıyorum. Şimdi buradan başlayıp şu arka ortaya kadar kaç ilmek alıyorsak diğer tarafa da o kadar ilmek almamız gerekiyor. Şimdi oraya kadar beraber alalım. Hemen şu kenardaki kestiğimiz ilmekler var arkadaşlar, şu tepede. Onların dibinden ilmek çıkartıyorum.
Ön taraftan şu omuz dikişine kadar 21 ilmek ve arka ortaya kadar da 15 ilmek çıkardım. Yani toplamda 36 ilmeğimiz var. Diğer yarıdan da aynı şekilde 36 ilmek alıp şu yakanın ucuna kadar gidelim. Toplamda 72 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu yakayı isterseniz 3-4 sıra haroşa yapıp bitirebilirsiniz. Şimdi ilk sırayı beraber bir haroşa yapalım. Yani düz örüyorum. Arkada da önde de düz örerek haroşa elde edeceğim. Evet, bir sıra haroşa olarak geldim. Şimdi dediğim gibi dileyen arkadaşlar burayı 4-5 sıra yapıp bitirebilir. İsteyen de ben fırfır yapacağım arkadaşlar. Şöyle fırfırın da yakayı hesabını şekilde yaptım. 2 tane önde 10 tane dilimimiz vardı. Ona göre başladım. Yani 150 eder. 2 de kenar ilmeği 152 ilmek olarak başladım. Şu anda şişimde 82 tane ilmeğim var. Tekrar bir sayalım. Şimdi burada 82 ilmek, yakada 72 ilmeğimiz var. Yakada bir de sondaki şu 4 ilmek ve baştaki 4 ilmeği fırfır yapmayacağız. Burası üst üste bineceği için bu şekilde kalacak. Yani 72'den 8 çıkaracağız arkadaşlar. 64 ilmeğimiz kalıyor. Burada 82 ilmeğimiz var. Bu 82 ilmeği birbirine eklerken aralarda böyle yani göz kararı çift çift alarak bunu tam buraya göre oturtacağız. Şimdi şu ipimizi tutalım. Fırfırı hırkanın üstüne getiriyorum. Bir, iki, üç, 4 tane, hatta 5 yapalım. Kenar ilmeğimizi yakanın üst üste, çünkü iliğimiz şurada. 5 ilmek ördüm. Şimdi ilk ilmekten başlıyorum. Bir fırfırdaki ilmeği, bir de diğerinin ikisini beraber alıyorum. İpimizi daha sonra çekeceğiz. Bir tane bu şişimizden, bir tane de diğerinden ilmek alıp ikisini beraber çıkartıyorum. Bir tane bundan, bir tane diğer şişten ilmek alıyorum, çıkartıyorum. Şimdi arada bir çift yapacağız demiştim. Şurada bir tane keselim. Bakın şurada öndekinden 2 ilmek aldım. Arkadaki şişten bir ilmek. Şöyle katına girdim arkadaşlar, düzelteyim. Şimdi bir tane buradan, bir tane de buradan. Aralarda böyle şu fırfırdaki ilmeklerimizden 2 tane alalım. Diğer şişimizden bir tane.
Yani bu fırfırı yakaya yedireceğiz arkadaşlar. 4 ilmek pardon 5 ilmeğimiz kalacak diğer başta. O kalana kadar bu fırfırı ekleyelim. Fırfırda arkadaşlar hemen hemen 2 ilmeği normal aldım. 3. ilmeği çift aldım. Bazen 3 tane de bir yaptım. Bazen 2 tane de bir. Fırfırın bütün ilmeklerini bedene ekledim. Sonunda da 5 ilmek bıraktım yine. Şimdi yakaya fırfırımızı ekledik. Bunun üstüne birkaç sıra haroşa örelim. Kesmesini yapalım. Fırfırı ekledikten sonra 1, 2, 3 diş haroşa yaptım. Bence yeterli artık bu. Kesmesini yapıyoruz arkadaşlar. Örerek keseceğim yaka olduğu için. Şöyle biraz keselim. Yakanın nasıl durduğuna bakalım arkadaşlar. Evet bakın gayet güzel bir fırfırlı yakamız oluştu. Şimdi tam kesmesini bitirelim. Daha sonra düğmelerini dikeceğiz. Yakamız bitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yaka oldu. Bakın bu fırfırı başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Yani bir tek yakalarda veya etek uçlarında değil. Yani herhangi bir ördüğünüz parçanın kenarına da yapabilirsiniz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Eğer etek yapmak isterseniz bunun altına şu arkamız 74 ilmek aynı şekilde yani fırfırını yapıp saç örgüsü yapmayıp kollar gibi düz örgü yaparak alt kısmına etek de yapabilirsiniz. Şimdi düğmesinde ben şöyle 5 tanesini diktim. Bir tane kaldı. Düğme olarak da arkadaşlar benim elimde şöyle ince düğmeler var. Onları kullanacağım ama tabii siz elinizde ne varsa onu dikebilirsiniz. İpi de kendi ipi zaten böyle katlarına ayrılan bir ip. Şöyle 2 katını alıyorum. Şuradaki 2 katı kullanacağım sadece. Ben iğneye geçirdim ipimi. Şimdi ilk iliklerimizi birinciye, üçüncüye, beşinciye açmıştık. Düğmeleri de aynı şekilde saç örgülerine dikeceğiz. Hemen ilk saç örgüsünü şöyle ortasına giriyorum. Ve bu saç örgünün orta kısmına
düğmeyi dikiyorum. Evet, şöyle bir ilikleyelim. Şimdi arkadaşlar, bir de benim elimde şöyle bir dantel parçası var. Yaklaşık 90 santim kadar. Ama onun fazlalığını daha sonra keseceğim. Şimdi bunu ikiye ayırdım. Yine bu parçamızı şöyle tutuyorum. Yakanın altına gelecek şekilde. Hem yakayı da şöyle tutturacağım. Bu kısmı dikeceğim. Diğer parçayı da yine şu yakanın alt kısmına koyuyorum. Bunu da buraya dikeceğim. Şunu da şurada fiyonk yaptım arkadaşlar. Şöyle çok uzun bu. Biraz şöyle keselim. Ve bu kestiğimiz yerleri de mutlaka çakmakla yakalım. Evet, şu şekilde. Bakın, arka kısmı da böyle. Çok güzel, çok şık bir bebek hırkamız oldu arkadaşlar. Bu yaklaşık şimdi şöyle saç örgüsünden dolayı dar gibi görünüyor ama yaklaşık 3 ay ile 6 ay arası çok rahat kullanılabilecek bir ceketimiz oluştu. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.